Allah. Yandım. Aşırı bir sıcak var arkadaşlar. Hazır 10. Evet. Öndeki takma işlerini unuttuk. Oo, aman efendim, Yelda Hanım da buradaymış. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Müsaadeniz varsa arabanızı tanıtabilir miyiz biraz? Tabii ki de, ne demek, kendi arabanız gibi, buyurun lütfen. Ay çok naziksiniz. Hadi o zaman. Görüşürüz. Evet, çok şükür hanımdan da izni kopardık. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizim büyük oğlan Rhino'yu sizlere tanıtmaya başlıyorum baştan aşağı. Lütfen şunu da unutmayalım. Eğer videoyu beğeniyorsanız, izlerken hoşunuza gidiyorsa beğen tuşuna basalım. Çünkü bizim için çok önemli. Böyle tanıtımların, böyle projelerin devamının da gelmesini istiyorsanız abone olun. Her zaman söylüyorum. Hadi izleyelim. Ben Sertaç Kemiksiz. Rhino Tube yani kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir 3 serisini nasıl F80 M3 kasasına, koltuklarına, kadranına, frenlerine, egzozuna, farlarına ne istiyorsanız sonuna kadar çeviririz. Bu sorunun cevabını size vereceğim arkadaşlar. Çok fazla geliyor. Instagram'dan özellikle geliyor. YouTube'daki yorumlar çok fazla geliyor. O yüzden size bu işin detaylarını birazcık anlatmaya çalışacağım. Daha önce böyle bir videomuz vardı. Onu burada görebilirsiniz. O zaman ilk rengimiz turuncuydu. Her şey OM BMW'ydi ama şu anda BMW F80 kasayı da modifiye etmiş durumdayız. O farkları da size anlatacağım. Hadi gelin beraber izleyelim. Ön taraftan başlayalım isterseniz. Allah! Yandım. Aşırı bir sıcak var arkadaşlar. Haşlandım yani resmen. Şimdi ön tarafı değiştirmek için ne yapıyoruz öncelikle? Kaputu değiştiriyoruz. Bir. Power Dome denen, yani oradaki bir kubbe denen kaput var. Birincisi o. İkincisi tabii ki tamponu değiştiriyoruz. Tabii ki bunların hepsi orijinal bu arada. Tamponumuz orijinal M3 tampon. Üçüncü olarak tamponu değiştirdiğiniz zaman zaten bu böbrekler, M3 böbrekleri normal bir F30 serisiyle aynı böbreklere sahip değil. M3 arabalar arkadaşlar 4 serisinin önünü kullanıyor. Şaşırdınız değil mi? Delice değil mi? Evet. Neden bir M3, neden bir M4'ün önünü kullanıyor? Ya da neden bir M3, neden bir 418'in, 420'nin önünü kullanıyor? Ondan sonraki değiştireceğimiz parça çamurluklar. Biliyorsunuz F80'in çamurlukları normal bir F30'a göre bir 3,5 santim daha geniş. Şöyle size birazcık detay göstereyim. O genişliğinin haricinde işte buradaki ızgarası, buradaki yüzgeci tamamen işe bambaşka bir boyut katıyor. Bu da arabanın çok agresif görünmesini sağlıyor. Bunları nasıl takarsanız arkadaşlar, bunları F30 farlarıyla takamazsınız. İşte problem burada. Ben bunu yaşadım. Burada bir şok oldum. Burada bir cebim yandı. Nasıl yapacağız? Şu anda bende F30 serisinin farları yok. Bende şu anda 4 serisinin farları var. Bu 4 serisinin aynı zamanda LCI farları var. Bunu şöyle anlatayım. M3 arabalar 4 serisinin önünü kullanıyorlar. Yani M3 ama 3 serisinin önünü kullanmıyor. Tamamen 4 serisinin bağlantı ayaklarına sahip, 4 serisinin farlarına sahip. Bu sebeple 3 serisini 4 serisine çevirdik aslına bakarsanız biz. Bu da bize ciddi bir maliyet getirdi. Şimdi mesela bu kaputu F30'unuza takamazsınız. Çünkü taktığınız zaman öne doğru gider. Onun için tamponu değiştirmeniz lazım. Tamponu değiştirebilmeniz için çamurlukları değiştirmeniz lazım. Çünkü çamurluklarla uyuşmaz. Çamurlukları değiştirirken, hepsini yaparken mecbur farları da değiştireceksiniz. Ben size bunun maliyetini söyleyeyim mi aşağı yukarı? Şu anda kaput 900 euro civarında falan. Çamurlukların tanesi 700-750 euro civarında. 1500 euro da ona dedik mi? Tampon işte ızgarasıyla, performans ızgarasıyla, ıvırıyla, zıvırıyla 1000 euroya yakın bir maliyet çıkartıyor. 1000 buna de, 1000 buna de alttaki her şeyiyle. 1500 çamurluklara de, içinde far yok daha. Farlar da benimkiler şu anda M3 M4'ün LCI farları, bildiğiniz gibi. Benimkilerden almak isterseniz kabaca bir 25.000 lira civarında bir parayı gözden çıkaracaksınız. Bunun en uygun yolu 4 serisinin Xenon farlarını takabilirsiniz. Onun da modası çok geçmiş durumda maalesef ama onlardan takabilirsiniz. O da size bir 6-7 bin lira gibi maliyete götürür. Ne olduk abi? 3500 euro. Çarp bunu 7 ile. 3 7 21. Aşağı yukarı 25-30 bin lira burada yatıyor. Bir de farları üstüne koy. Sana etti mi oradan bir minimum 40 bin lira. 40 bin lira cebimize koyduk mu? Benimki gibi yapmak istiyorsan en az 50'yi cebine koyduk mu? Hadi yola devam edelim. Ben aldığım zaman tabii ki böyle değildi. Ben aldığımda euro muhtemelen 3 civarlarında falandı. Yani bundan işte 1,5 sene önce, 2 sene önce falan. Euro çok daha düşüktü. O yüzden ben bu maliyetlere çıkmadım. Tabii çıkarken ben bu parçaları çok daha uyguna da buluyorum sağdan soldan. İşte bütün dünyadan, Moldova'dan aldım, İspanya'dan aldım, Amerika'dan aldım, İngiltere'den aldım, Bulgaristan'dan, Polonya'dan. Her tarafını bir yerlerden topladım. O yüzden benim maliyetlerim çok daha düşük. Bunu beceremeyecekseniz
Şu anda sadece ön tarafta kabaca bir 50 bin liranız yatıyor. Arkadaşlar videoyu izlerken illaki dikkatinizi çekmiştir. Çünkü şurada göreceğiniz GMG'deki kaplama videosunda çok soru gelmiş. Şu kaput çizgisinin açıklığından bahsediyorum. Burada endişe edecek bir şey yok. Bazılarını sormuş işte acaba M3 kaputu uymuyor mu vesaire diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yıllardır aynı şeyi kullanıyoruz. Zaten fotoğraflarda falan da görebilirsiniz. O Photoshop'la kapatılacak da bir açıda değil. O yüzden merak etmeyin. Sadece işçilikte birazcık dikkatsizlik olmuş. Onu ben gittiğim zaman GMG'de düzeltirim. Hemencik hallederler, merak etmeyin. Hazır ön kısımdan girmişken arkadaşlar şimdi size birazcık frenlerden bahsedeyim. Frenler çok önemli. Neden? Çünkü sadece bir kaliper kapağı taktığınızda diskler içinde fındık kadar kalırsa bu bir arabanın M3 olmadığını ya da performans frenine sahip olmadığını gösterir maalesef. Bizdeki genelde Türkiye'deki uygulama bu şekilde, hani bir kaliper kapağıyla 150-200 liraya hallediliyor diye düşünüyorsunuz. Ama 20 jantın içinde bu frenler olmadığı sürece burada ufacık kalır ve ufacık kaldığı zaman da bizim projemiz yarım kalır. Bu sebeple M3 kaliperi aldık. Bu sebeple M3 fren diskleri aldık. Ama şöyle bir şey var, fark var. Şimdi baktığın zaman abi bizim M Sport'la senin kaliperlerin ne farkı var dersen görünüşte hiçbir farkı yok. Ama eline aldığın zaman, arkasını çevirdiğin zaman onların montaj ayakları farklı dostum. Montaj ayakları farklı demek senin büyük disklerini tutamayacak demek. Yani M Sport bir arkadaş sadece diskleri değiştirerek M3 M4 frenlerine sahip olamaz maalesef. Bu sebeple büyük en performans frenleri almanız lazım. En performans frenleriyle M3 frenleri aynıdır. Ama diskler tamamen farklı. Orijinal bir M3 diskini getirip buraya takmanız, işte hub'ları değiştirme, yani göbekleri, porio dediğimiz şeyi değiştirmeden mümkün değil. Porio'yu değiştirmek benim çok işime gelmedi açıkçası. Bazıları şöyle uygulamalar yapıyor, oraya işte çelikten kendisi yeni ayaklar yaptırıyor. Ben frenle orijinal olmayan bir şeye, bu şeye girmem. Çoluğumu taşıyorum, çocuğumu taşıyorum arabanın içinde. Fren bu. Başka bir şeye benzemez, başka parçaya benzemez. O yüzden ben o işe de girmedim. Ben ne yaptım? Amerika'dan, Adams Rotors'dan farklı bir fren sistemi getirdim. Onu koydum buraya. 380 milimetrelik. Şu andaki kaliperler aynı. M3 M4 kaliperi. Fren diskimiz aynı. Büyük fren diskimiz var. Bu işi böyle çözmüş olduk. Hadi devam edelim. Gel. Aynaları gördünüz arkadaşlar. Aynalar en gıcık parçalardan bir tanesiydi. Bulmam çok zor oldu ve ufak olmasına rağmen maliyetleri de çok yüksekti. Bu arada az önceki fren disklerinin maliyetini söylemeyi unuttum. Kabaca bu seti 14 bin lira gibi, 15 bin lira gibi, artık euro arttığı için belki biraz daha fazla. Öyle bir paraya bulabilirsiniz. İşte şu anda 50'ye yakın öne koymuştuk. 15'te buraya koyun, hadi ikinci el buldunuz. 65'imiz cepte. Şimdi aynalar konusuna geldiğimiz zaman aynalar beni çok zorladı. Maalesef aynalar beni çok zorladı. Bulduğum zaman da sağlı sollu buldum mesela. Hani bir set olarak da bulamadım. Bunun da maliyeti o zamanın parasıyla 4.000 liraydı ama şu anda muhtemelen bir 7.000 liraya, 6.500 liraya, 6.500 liraya falan mal olacak. Aynalarda herhangi takmada bir zorluk yok arkadaşlar. Direkt kendi aynanızı söküyorsunuz. Kendi aynanızı söktüğünüz gibi bu aynayı takıyorsunuz ama kapak mapak değil. Komple aynayı değiştiriyorsunuz. Bendeki ayna Black Optic paket, yani gece paketi şeklinde, Shadow Line denen daha doğrusu. Parlak siyah. Altında kameramız da var. Üst model bir ayna bulmuştum. Aynalar konusunda böyle geçiyoruz. Aynaları alıp direkt takabilirsiniz. Arkadaşlar aynalardan bahsederken size bir sorum olacak. Ben karar veremedim. GMG'de kendi rengine kaplattım aynaları ama biliyorsunuz karbon sponsorumuz çok güneş, artık konuşamıyorum. Biliyorsunuz karbon sponsorumuz Carbon Works bize İngiltere'den ayna kapaklarını da göndermişti. Bu ayna kapaklarıyla beraber mi kullanalım? Yerler şöyle bir çeker misin sana zahmet? Bu ayna kapakları mı olsun yoksa bu ayna kapakları mı olsun? Bunu da lütfen yorumlarda yazın. Ben sizin yorumlarınıza göre bunu buradan alacağım, değiştireceğim. Ya karbon takımı tamamlayacağız, kullanacağız, ya da ben araba biraz daha geniş duruyor diye düşündüğüm için açıkçası bu aynaları kaplatmıştım. Yoruma bekliyorum. Hadi bakalım arka tarafa geçmiş olalım birazcık. Arka tarafta size bahsedeceğim birkaç tane parça var arkadaşlar. Bir tanesi bu muhtemelen %90'ınızın, 95'inizin çekineceği bir iş. Arka çamurluklar. Arabayı kesmemiz gerekiyor. İkinci kısım arka tampon. Üçüncü kısım arka difüzör. Dördüncü kısım egzozlar. Beşinci kısımda farlar. Son kısımda karbon parçalar. Karbon parçalara ayrıca gireceğim zaten. Şimdi hep bana soruyorsunuz abi şu arka çamurluklarla ilgili bir video gönderecek misin diye. Bu videonun için onu dahil edelim. Biz ne yaptık arkadaşlar? Arka çamurlukları M3 serisinin arka çamurluğunu aldık. Onlar böyle çeyrek olarak geliyor. Yani araba çeyrek şekilde geliyor. Onların şurada görebileceğiniz kat yerinden kestik.
Bizim arabanınkini de kestik. Onu buraya ekledik. Ama bu işlemi yaparken burada çok önemli bir detay işledik. Bu işlemi yaparken arkadaşlar M3'ünki gibi şuradan fırlatmadık da ta buradan şişirmeye başladık çamurluğu. Yani M3'lerde burası dümdüz gelir. Fırt diye şuradan çıkar. Ama biz de ta çamurluğu buradan bombelendirmeye başladık. Bu da arabamızın herhangi bir F80'den aşağı yukarı 1 santim, 1,5 santim daha geniş görünmesini sağladı. Sağ ve sol olarak. Orada bir ekstrem durum var. Peki siz bunu yapmadan gerçek bir F80 tamponu takabilir misiniz? Takarsanız ne olur? Tamponun kulaklarını böyle içeriye doğru bastırırsınız. İçeriye doğru bastırdığınız zaman olmadık yerden şişirirsiniz. O da o arabada ne kadar eğreti durduğunu kendi gözünüzle görmüş olursunuz ama gördükten sonra da bir sürü para harcamış olursunuz. Çünkü bu tampon aşağı yukarı, onları da fiyatlarını da hep özellikle söylüyorum bana sorduğunuz için, aşağı yukarı 700 euro civarında. Difüzör mifüzör bir şey yok içine. Yani bu tamponu da düzgün yapabilmek için kabaca bir 850-900 euro harcamanız lazım bir. İkincisi, eğer çamurluk işine girecekseniz çamurlukların tanesi zaten 800 euro civarında. 1600-1700 euro minimum. Belki şu anda daha da artmıştır. Ben tabii ki eski zamanın paralarını söylüyorum. 1600-1700 euro da oraya gitti. 800-900 da burada var. Karbon parçalar var. Biliyorsunuz karbonlarda sponsorumuz var. İngiltere'den Carbon Works firması bize sponsor oldu. Arabanın projesinin çok başarılı olduğunu düşünerek. Şunları aldığınız zaman işte bunların tanesi şu anda artık 2000-2500 TL civarında. Aşağıdaki difüzör aynı şekilde 2000-2500 TL civarında. Yani burada da bir 5000 TL'ye yakın para yatıyor. Ne kadara gelecek? Gene bir 30 bin liranız falan burada şu anda da var. Ondan sonra biliyorsunuz egzoz değiştirmeniz lazım. Bizim ilk videodaki egzozumuz orijinal M3 egzozuydu. Şu anda artık Miltek, bizim diğer sponsorumuz, İngiltere'den olan sponsorumuz Miltek egzoz var. Ve bunun sesine de siz bayılıyorsunuz. Ses grubu de size koyacağım arkadaşlar. Egzozları da değiştirdik. Şu anda egzozları almaya kalktığınız zaman, bu egzozları yapmaya kalktığınız zaman aşağı yukarı bir 12 bin lira gibi bir para harcamanız lazım. Çünkü bu tamamen F80 setup, yani Miltek'in race type'ının, yarış tipinin F80 arabalar için uyguladığı bir setup. O da aşağı yukarı şu andaki kurlarla 12 bin, hatta 16'ya falan çıkmıştır yani, artık 8,5 oldu dersek pound, ciddi anlamda yükselmiştir. Onu da koydunuz mu arkaya da bir 50 bin lira gömmeniz lazım. Öne de bir 50 bin lira gömmüştük. Yüzü bulduk mu? Bulduk. Bana bazen diyorlar atıyorsun da 50 bin lira olur mu, 100 bin lira olur mu? Al kardeşim, matematik burada. Fiyatlar burada, birim oranlar burada. Daha bunun işçiliği yok. O yüzden bir Rhino yapmak arkadaşlar o kadar basit değil. O kadar basit olsa bundan bütün sokaklarda görürdük. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü bazen yaptığımız işi çok fazla küçümseyen mesajlar alıyorum. Bir tane araba yapmışsın da ne oluyor diye. Bir tane araba yaptık. Hepiniz tanıyorsunuz. Demek ki başarılı bir iş yapmışız. Demek ki herkesin yaptığı gibi bir işi yapmamışız ki farklı alanlarda sürekli bütün dünyada paylaşılıyor. Bütün dünyada tanınıyor. Ne diyeyim ben? Gelelim stoplara. Bizim stoplarımız arkadaşlar, bunları da değiştirdik. Zaten benim aracım LC'yi bir araçtı. Yani zaten şu ledlere sahip bir araçtı ama ben bunları M Performans olarak değiştirdim. Tabii şu anda sıradan gördüğünüz bir M Performans stopundan farklı. Neden? Çünkü biz bunları GMG'de şöyle şu yukarıki kısımlarına ve alt kısımlarına film çektik. Gri rengimizle uyuşsun diye, ki bence de iyi bir uyum yakalamış olduk. Stopları da bu şekilde hallettik. Bir de buraya da biliyorsunuz Amerika'dan gelen, bizim neden takıyorum onu da söyleyeyim. Amerika'daki bir F80 sahibi Beamer Post'ta benim projem ana sayfada yayınlandığı zaman çok fazla tepki aldı. Çok iyi tepkiler aldı, çok kötü tepkiler aldı. Bu kötü tepkiler gösteren arkadaşlara inat, oradaki bir F80 sahibi gönder dedi bana adresini. Ben sana alacağım bunu dedi. Bunu 100 küsür dolar para verdi. 100 küsür dolar da kargosuna verdi. Hızlıca gönderdi. O yüzden bu her zaman burada Nick'in hatırı için arkadaşlar. Neden taktığımı da öğrenmiş oldunuz. Yoksa ben bu amblem olmadan gezdim çok uzun aylar. Ama oradaki şeyden sonra, oradaki böyle bir karmaşadan şeyden sonra o M3 sahibi gönderince ben de artık takmak zorunda kaldım. Oh, çok yorulduk. Güneşin altında hamama girmiş gibi olduk arkadaşlar. Ama sizin için bunu anlatacağım. Bugün boş vakit ayırabildim, biliyorsunuz çocuk var, işte hanım var vesaire. Şu anda kendisi bana yardımcı oluyor. Kameramanım. Güralp yerine değiştirdim birazcık içim açılsın diye. Güralp'i göre fenalık geldi. Göbekte böyle geziyor. Şimdi arkadaşlar size marşpiyerlerden bahsedeceğim. Marşpiyerler neresi? Bu kapıların altındaki etek dediğimiz, etek altı dediğimiz yerler genelde.
oralar. Bunları da bir M3 marş biyeriyle değiştirmeniz lazım. M4'ünkiler uymayacak arkadaşlar. M3'ünkinin olması lazım. Bu arada bu çamurluklar da, hemen oraya da geleyim unutmadan bir not. Bu çamurluklar da M4 olmuyor. Çünkü çizgileri farklı. M4 ile M3'ün bu kapı çizgileri devam ettirilemiyor. Çamurluk alacaksanız 3 seriniz varsa M3 çamurluğu almanız lazım. M4 almayın. M4 zibil gibi var. Ucuza buldum yapıştırayım demeyin, sonra takamazsınız. Çizgiler sapıtır. Marş biyere geri dönelim. Marş biyerlerimiz de arkadaşlar aşağı yukarı tanesi bunların 250 euro civarında falan. Yani 500 euro da orada saklı. Euro bu kadar elinin körüne fırladığı için 500 euro demek artık bizim için 3,5-4 milyar demek. Onu da cebimize koyacağız. 100 milyarı şu anda rahatlıkla geçtik. Daha hiç işin içine gelmedik. Bunun koltuğu var, kadranı var, vites topuzu var, direksiyonu var, var oğlu var. İçeride de bir 30 bin lira falan bizi bekleyecek yani. Arabanın dışı bu kadar. Biraz da içini çekelim. Artık hanım da çok yoruldu. Ben de çok yoruldum. Yavaş yavaş bu dönüşümü tamamlamaya çalışacağım. İçini de anlatalım size. Hadi gelin. Şimdi size M3 Rhino'nun iç kısmından bahsedeceğim arkadaşlar. Oh, sıcaklanmaya gitti ya. Ah, selamlar. BMW termosu isteyen var mı? İçinde buz gibi kola var arkadaşlar. 2 saattir bu güneş altında hiç ısınmamış. Eğer sen de bunlardan bir tane kazanmak istiyorsan aşağıya video ile ilgili yorumunu yaz ve açıklama kısmında verdiğim linke tıklayarak kaydol. Çekilişte bakarsın kazanan sen olursun. Hadi izlemeye devam. Ben de içmeye devam edeyim. İç mekanda neleri değiştirdik? Öncelikle M3 kadranı değiştirdim. Kadranı değiştirme ile ilgili videoyu burada görebilirsiniz. Daha önceden videosunu çekmiştik. Hemen performansta yapmıştık bu işi. Bizim Mustafa'larla, Mentlerle. Ondan sonra direksiyonu değiştirdim. Version 2 direksiyonu taktık. Yani en performans ikinci versiyon, altı kesik olan direksiyonu taktık. Delikli derilerle beraber, işte M çizgileriyle beraber. Onun haricinde ne değiştirdik arkadaşlar? Onun haricinde koltuklarımızı değiştirdik. Onların görüntüsünü göstereceğim. Arka koltuklarla beraber hepsini değiştirdik. Ön ve arka koltuk takımını değiştirdik. Farklı olarak vites topuzumuzu değiştirdik. Vites topuzuyla beraber tuş takımlarımızı değiştirdik. Düşünüyorum ondan başka. Start stop düğmemizi değiştirdik. İç mekanda başka aklıma gelen pedalları değiştirdik. Yani M3 F80 pedalları var. Onları taktık. Onları yeniledik. Artı tuş takımını yeniledik. Tuş takımında M2, M3 düğmeleri var içinde. Bunları koyduk. Bunlarla değiştirdik. Son olarak da dünyada çok az arabada olan, belki de birkaç tane arabada olan, F30'da olan X6 navigasyon sistemini taktık. X6 NBT'sini taktık. Yani dev NBT'yi taktık. Bu da Rhino'nun ayırt edici özelliklerinden bir tanesi oldu. Yani bir şurada görebileceğiniz gibi bir F80 M3 Competition Pack arabayla inceleme yapmıştık Fransa'dan gelen bir takipçimizin arabasıyla. O arabadan inip bizim arabaya bindiğimiz zaman oradaki kardeşimiz Tayfun hiçbir fark yok abi demişti. Tek farkı neydi? HUD takmadım. Yani HUD nedir arkadaşlar? Cama yansıyan gösterge. Cama yansıyan göstergeyi takmadım. Onun dışında herhangi bir eksik parçamız, bir M3 arabasına göre, bir M4 arabasına göre eksik parçamız bulunmuyor. İç kısmına da böyle hızlıca geçtikten sonra artık videoyu daha fazla uzatmak istemedim. İçi olmazsa ayrıca bir videoyla tekrardan çekeriz. Arabamızı tamamlamış olduk. Projemizi bitirmiş olduk. Siz de mutlaka bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan takip edin. M3 Rhino. Bu arabanın detaylarını, fotoğraflarını, işte videolarını, değişen renklerini, her şeyini oradan takip edebilirsiniz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Videoda hoşunuza gittiyse kanalıma lütfen abone olun. Bunu her zaman samimiyetle söylüyorum. Sizin aboneliğiniz bizim gücümüzü arttırır. Bizim video çekme şevkimizi arttırır. Bizim isteğimizi arttırır. O zaman ne yapıyoruz? Benden bu kadar. Görüşmek üzere.